Götürdüm lan onu. Yakasıyım. Ye. Ye. Hüseyin'e bahar gelmeyecek. Abdullah ben bozdurayım diyeceğim. Kalkmazsa salma. Ne tarafa götüreyim? Açmalar edeceğim ya. Şu şeye doğru da Allah bölümüne bak. Aynen. Sen de neyi geldin? Hatırlasın. Geçin sen. Gel. Yuvarlan mahvedim. Ha. Oh. Asla sesimizi kesecek değil. Kız çok Ahmet niye bunu? Normal. Ne yapacağım? Biraz bekle koçum. Sağlayan da var ya bir de engel. Bu havada rezil ol. Bir şey olmaz. Bahar günü açılır biraz daha. Açılacaktır hatta akşamına da gelecektir. Daha Nisan ayının sonuna geldik. Daha kar yağdı. Seni baharı göremeyeceğiz herhalde. Ver Allah'ım ver. Seni bereketli geçti. Nisan ayına geldik. Daha kar yağışı görüyoruz.
Allah belanısından verdi bu seni. Ne yaparsınız la? Elbet yeni bir tamamını ödülmemişsiniz. Ne yaparsınız? Alttan ısıtmalı ev olarak düşünebiliriz. Şimdi eski köy sistemleri olarak aşağıda hayvanlar, üstte ev olduğu için hayvanın kışın nefesi alıp verişi bizim eve yukarıya sıcak olarak çıkıyor ve bundan biz de faydalanıyoruz. Bizim de işimize geliyor. Eski sistem ahırlar, yani belki bu ahır 60-70 yıllık var, öyle değil. Konya Bozkır Kayapınar Köyü'nden Abdullah Güder. 2010 doğumluyum. Kendimi bildiğim bilelden beri bu hayvancılık işindeyim. Benim çocukluktan gelen bir sevdam. Yani bendeki bu heves, bendeki bu aşk olmasa yapamazdık. Her insanın zaten yapabileceği bir iş değil. Bu malın arkasında 7/24, 365 gün dönüp dolaşması var. Bu hayvanın öldüsü, kaldısı var, gittisi var. Yani her insan yapabileceği bir iş değil. Bir insanın yapabilmesi için içinden merak olması lazım, heves olması lazım. Bu hayvanları sevmesi lazım. Yoksa bu işi kimse kolay kolay yapamaz. Mesela örnek vereyim. Şehirden adam biri çıkıp gelir, ben para kazanmak için bu malcılığı yapayım diye. Adam bir şey bilmez, adamın merakı olmaz, hevesi olmaz. Adam o işten bir şey kazanamaz yani, şimdi öyle söyleyeyim. Bu iş merak işi, aşk işi, heves işi. O yüzden bilmesi lazım bir insanın yani. Ben çekirdekten yetişmeyeyim. Bu hayvancılık bize dedemizden miras kaldı. Ben de dedemden miras kalan olan şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Hafta işleri 5 gün okula gidiyorum. Okula gittiğim günlerde babam hayvanın başında oluyor. Okuldan geldiğim zaman davarda gelmemiş oluyor. Okula yemiştirmesi, keçinin sütünü sağması ve benzeri şeylerle uğraşıyoruz. Hafta sonları ise 2 gün davara full ben gidiyorum işte. Sabah 8 sularında evden çıkıyoruz. Akşam 6-6.30 gibi eve geliyoruz. Yani zevk alarak yapıyorum bu işi. Kolay bir meslek değil. Ben bu işe gençliğimi adadım. Yani şu anda çoğu kişi diyor gençliğini ziyan etme, daha yaşın erken biraz hayatını yaşa diye. Ama ben her şeyi göze alarak yapmış bulunmaktayım ve bu işe girmiş bulunmaktayım. Allah da bana yardım ettiği sürece, Allah da arkamda olduğu sürece kimseden korkum yok, çok şükürler olsun. Benim bu işi yapmamın amaçlarından birisi ise kimseye boyun eğmemek, kendi paramı kazanmak, helal bir para kazanmak, öyle diyeyim yani.
Bu meslekteki hayalim şu an ben babama yardım ediyor durumdayım. Kendi bir şeyim yok. Babam 2-3 sene içinde bu işi bırakmayı düşünüyor. Ben ise yani şimdi şöyle diyeyim. Geleceğime bakabilirsem geleceğime bakacağım. Eğer hayvancılıkla uğraşabilirsem hayvancılıkla uğraşmaya çalışacağım. Hedefim de ise şöyle öncelikle bir 50 kadar küçük baş keçi almak. Onları seneden seneye üretmek, doğumunu almak, oğlanı almak. Zaten böyle devam eder döngülü bir şekilde sürümüzü çoğaltmak yönünde ilerliyoruz. Zaten biz bu işi en başta başladığımızda 10 davarla başlamıştık. Şu anda arkamızda 140-150 kadar bir hayvan bulunmakta. Evde de var kurbanlık 50-60 kadar bir şey. Öyle yani. Bu hayvancılığın zor noktasına gelecek olursak ise gördüğünüz gibi hala Nisan ayındayız. Yağmur, kar, kış. Hala hafif hafiften de kar atıyor. Yani hayvancılığın en zor meslekleri bu kış ayları. Biz bu kış aylarında doğumlarımız oluyor. Ondan sonra oğlan emdirmesi, kar, kış bizim için çok mesele yani. Şu Ocak, Şubat, Mart ayları 3 ay boyunca atlatabildik mi gerisi bizim için çok kolay. Yaz ayına gelecek olursa ise en kolay mevsimlerimiz yaz ayları. Yaz ayları davar köye gelir. Köyde hem davar yatır hem biz yatırız. Yazın zaten bizim dağlar güzel oluyor. Cennet bahçelerinden bir köşe gibi. Şu an bile yani her taraf yemyeşil. Daha zamanının gelmediğine göre. Bir iki hafta içinden her taraf yemyeşil kalır. Tanıyamazsın bunları. En zorlandığım gün ocağın 13 sıralarında tam ben aynı şu anki olduğumuz konumdaydım. Bir kar yağışı başladı aniden. Hiç aklıma gelmezdi. 10-15 dakika içinden kar yarım santimi geçti. Her taraf sis boran. Davar desen eve gitmek istemiyor artık. Ben de zor durumda kaldım. Zar zor o gün davarı köye götürdüm. Bize bir ders oldu yani. Havanın önceden yağacağını bilebilmek, hava durumuna bakmak bana bir ders oldu. O zaman da bakmadıydık bir şey olmaz diye. Yani az kalsın dağda kalacaktık. Yatağımız dağ olacaktı. Ben dedim herhalde biz burada kalacağız. Üstümüze iki toprak atacaklar burada demiştim. Çok şükürler olsun eve vardık. Bir sıkıntı atlatmadan evimize gittik. En zor günüm de o gün düştü. Canavarlar uluşuyordu, hatta köpekler hiç durmuyordu. Ben korkmuştum, canavar yediriz bir şey olurdu. Ama çok şükürler olsun bir şey olmadı. Bu zamana kadar da 2 seneden beri, 3 seneden beri ben bu davarın peşine dolaşıp duruyorum. Allah'a bin şükürler olsun, şeytan kulağına ben zayiat vermedim. Başla! 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 En yakın yoldaşlarımdan birisi bu. İsmini Cihangir deriz. Cihangir benim en yakın yoldaşlarımdan birisi. Beni hiçbir zaman bırakmaz. 5 tane köpeğimiz var. Çok şükürler olsun bizi idare ediyor. Canavar konusuna gelecek olursak da bu sene dağlarda canavar sayısı çok fazlaydı. Zayiat verdik mi birkaç tane oldu. Ona da şükürler olsun. Köpeklerimiz o kadar iyi olmasa da şimdilik bizi idare ediyorlar. Umarım bunlarla da yola devam ederiz. Bir sıkıntılar çıkmaz.
Dedem konusuna gelecek olursak ise bu işe beni dedem sayesinde başladım. Ben meraklıydım. Dedemin arkasında gidip gelirdim. Dedem bana öğretirdi. Şöyle yapacaksın oğlum, böyle yapacaksın oğlum diye. Ondan sonra benim bir ara kolum kırılmıştı. Ondan sonra dedem tek başına gitmeye başladı artık davara. Ben gitmemeye başlamıştım. Ondan sonra bir gün ikinin saat 5 civarlarında davarı saldılar babamın ikisi. Sonra bir saat sonra davarlar kendi başına gelmiş. Dedem yok. Arıyoruz. Telefonlara bakmıyor. Sonra jandarmalar geldi. Aradık. Bir iki saat içinde dedemi ölü bir şekilde bulduk. Allah rahmet eylesin. Yani iyi adamıydı yani. Hiç kimseye bir zarar yoktu. Herkesin işine koşardı. Herkesin sevdiği bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Öyle diyeyim yani. Yağmurlu havaları davarı fazla sıklıklara, ormanlıklara sokmayacaksın derdi. Sisli kendini davarı dağıtmayacaksın derdi bana her zaman. Öğüne bakacaksın derdi. Öğüne bakmazsan davar kısmı dikilip gider. Hiç senin sözünü dinlemez. Öğünü her zaman azarlayacaksın derdi. Toplu bir şekilde güdeceksin. Yoksa canavar yer, şey olur derdi. Yani her şey dedemden bana bir hatıra kaldı. Yani bana her şeyi öğretmiş oldu. O öğretmeseydi de ben bu durumlara gelir miydim? Gelemezdim herhalde yani. Beni her şey öğretmesinin en büyük sebeplerinden birisi dedemdi. Kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. Adım da dedemin adı Abdullah. Dedemin adını taşıyoruz. Bu mesleğe de inşallah devam ettiririz. Bir sıkıntı çıkmadığı sürece. Hayallerimiz var yani. Hayallerimizin yoluna ilerlemeye çalışacağız. Bu işin en zevkli yanı bir tane keçi doğum yaptığı zaman onun nasıl bir şey olduğunu görmek. Yani benim en çok merak ettiğim şeylerden birisi o. Bir keçi doğum yapacak olur mesela, şurada örnek vereyim. Ben onu doğum yapasıya kadar meraktan çatlarım.
Bu da benim için iyi bir şey. Yani ikiz mi, üçüz mü, tek mi olacak diye. En iyisi de bizim için erkek olmasın. Erkek oldu mu daha da çok para yapıyor. O yüzden en iyi noktalarından birisi o. Buranın en çok yabani hayvanlarından ise kurt ve domuz oluyor. Genellikle kurtlar kış aylarında meydana çıkıyorlar. Domuzları ise hemen hemen her zaman görebiliyoruz. Sürüyle geziyorlar. Bir ara yaklaşık ben bir 100 tane görmüştüm, abartılı olmasın da. Hatta ben demiştim benim davarım mı ki acaba demiştim. Baktım domuz sürüsü. Kurtlara gelecek olursak da ben bir ara eve gidiyorum. Artık tam davarın geçiş noktasındayım. Önümdeydim davarım. Bir baktım 4 tane canavar. İkisi sağ tarafın tepesine dikeliyor. İkisi sol tarafın tepesine dikeliyor. Yani ortada birleşecekler, malı şey yapacaklar. Ben sonunda yanımda hiçbir şeyim olmadı. Tüfek taşımadığım için bir bağırık bir çağırık derken ben bunları korkuttum. Sonra köpeklerin haberi oldu. Köpekler de bunları götürebildikleri yere kadar uzaklaştırmaya çalışmışlar. Ondan sonra da öyle pek bir canavar vukuatımız olmadı, şükürler olsun. Bekçi. Bekçi. Bir zaman hava aynı böyle yağmurluydu, sisliydi şeydi. O zaman babam gitmişti davara. O zaman arkada 6 tanesi kalmış, kırışmaya kalmışlar. O zaman işte haberi olmamış babamın da. Sonra gece de onları canavarlar kırmış, yemiş ya öyle diyeyim. Canavar da şöyle diyeyim, canavar konusuna gelecek olursak da bir tanesini alıp da gitmiyor, yoluna bakmıyor. Hepsini boğabildiği kadarını boğuyor. Ondan sonra yoluna bakıyor. Zaten ben boğabildiğimi boğayım. Ondan sonra ben hepsini teker teker yavaş yavaş yerim diye planlıyor. Onların öyle bir sinsiliği var. Canavarlar sürü şeklinde gelirler. 5-6 tane gelirler. Bir tanesi bakarsın köpeklerin dikkatini çeker. Köpekleri kendine doğru çeker. Kendini kovalattırır. Bakarsın oradan 4 tanesi çıkıp gelir, sürünün içine girer. Yani böyle durumlarda zor oluyor, anlayacağınız şekilde. Oy! Bekçi. Oy!
Biz buna kendi yöremizce bittik deriz. Bunu kendi elleriyle yaparlar. Daha da gayet güzel. Biz de gerekeni yapıp midemize götürüyoruz. Karnımız aç kalmaz. Yoksa davarın peşinden koşamayız. Bunlar ya. Bir ekmek gidetmediniz adama. Nereye? Okulla aram fena değil, idare eder. İyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacım da zaten liseyi bitirmek, elimize bir diploma almak. Bu hayvancılığın geleceği yok. Devlet zaten bu işi bitirmeye çalışıyor. Herkes eskisi gibi bu hayvancılığı yapmıyor. Eskiden bizim köyde her haneden 15-20 mal çıkardı. Köyde 2000-3000 mal olurdu yani. Hep bu dağlarda 2000-3000 mal güdülürdü. Şimdi ise yok. 200 sürü var köyde. Bir bizde var, bir de bizim emmi oğlum da var. O şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Bu hayvancılık para kazandırma konusuna gelecek olursak gerçekten de memurundan, öğretmeninden çok iyi para kazandırıyor. Ama asıl konu mesele yani. Kolay bir meslek değil. Yani buna her adam yapabileceği bir meslek değil. Para kazandırması da yani gerçekten ne güzel kazandırır. Aylık sana gelirini, yıllık gelirini sana hesaplayacak olsak güzel olur yani. Ben mesela bu sene Allah'ıma şükürler olsun 100'den fazla oğlak aldım. Bu 100 oğlak hemen hemen 1,5 milyon, 2 milyon arası bir para tutuyor. Bunun ben en yukarı 300 bin, 400 bin oradan çıkarıyorsam yem masrafını şeyini bana yaklaşık 1,5 milyon, en aşağı bana 1,5 milyon, 1 milyon 400 para kalsa dünyanın parası yani. Hiç kimsenin kazanabileceği bir para değil yani. İyi de para kazandırıyor. Yaşım 45 olmuş da gelsen ne olur. Bu saatten sonra sevsen ne olur. Bu saatten sonra dönsen ne olur. Yağmur güne sıklaştırmaya başladı. Karnımızı iyi kötü idare eder. Bir şekilde doyurduk. Artık davar eve gitmeye başladı. Karınlarını da iyi kötü doyurduk. Hava şartları biraz bugün zorlu olsa da yine de bir şeyler yapmayı becerdik. Artık yavaş yavaş köyün yolunu tutacağız. Bugün yağmur, çamur, kar, güneş ne ararsanız yaşadık. Bir günde 4 mevsim yaşadık. Nisan ayında bile kar gördük. Sabah her tarafı bembeyaz yapmıştı. Nasip ya, Allah'ın işine belli olmaz. Kurban olduğum Allah'ım isterse her şey olur. Hey! Hey! Bu tek kişi işi değil. Bu yardım lazım. Şimdi ben, annem, babam, ben üçümüz yapıyoruz. Tek kişi kimse bu işi kolay kolay yapamaz. Ama sistemin olursa yapabilirsin, yapamaz diye bir şey yok. Başarabilirsin ama kolay bir meslek değil. Şimdi bu hayvan doğum yapıyor. Buna emdirme için bunun bir kişi geçsin tutması lazım. Bir kişi oğlan emdirmesi lazım. Bir kişi yemini samanını vermesi lazım. O yüzden çok mesele yani. Tek kişinin yapabileceği bir meslek değil. Herkes yapabilir mi? Herkes de yapamaz bu mesleği. Çünkü içinden gelmesi lazım. İçinden gelmediği sürece bu mesleği kimse kolay kolay yapamaz. Mesela örnek veriyorum, sokaktan çıkıp gelen adam bir, ben hayvancılık yapacağım dese, o adam bir hafta uğraşır, ondan sonra sıkılır. Ya hiç kimsenin yapabileceği bir meslek değil kolay kolay. Çekirdekten yetişmenin önemli. Bunu görmen lazım yani.
Ben yapabildiğime inanıyorum. Şimdi benim yaşımda kimse kolay kolay bu davarın arkasına dolaşmaz. Ben 16 yaşındayım. Bu davarı güdüyorum yani. Şimdi kendime de güveniyorum, inanıyorum. Bana şimdi 1000 davar da verseler, 500 davar da verseler ben bir tane zayiat vermeden güderim, şükürler olsun. Bunun ilmini bilmen lazım. Yani şimdi ya, çobanlık da kolay bir meslek değil. Herkesin yapabileceği. Bunun önüne bakması var, arkasına bakması var. Yani bileceksin yani onu. Bağ vurduğum bir tane çok sevdiğim geçim var. Ben mesela çantamı açtığım zaman, bir şey yiyecek olduğum zaman her zaman benim yanıma gelir. Ben de portakalın kabuğu olur, şey olur, ekmeği olur. Ben de ona ikram ederim. Özellikle köpeğim Cihangir her zaman yanıma gelir. Hiç yanımdan ayrılmaz. Ekmeğimi yarı yarıya onunla bölüşürüm. Benim karnım doysun doymaz önemli değil. İlk önce doyması gereken hayvanlar. Onlar benden daha önemli, bizden daha önemli. Benim malım aç olduğu zaman benim içim rahat edemez. Benim malım karnı doyacak, yatağında yatacak. O zaman benden keyiflisi yoktur. Bu yaşlardaki benim ayarımdaki bütün herkesin eline bir iş olsun yani. Tek hayvancılık demiyorum. Tarım olur, başka bir olur. Yani herkes bir işi bilsin yani. Çünkü gelecekte lazım olur. Neyin ne olacağı belli olmaz. Benim hayvancılığı öğrendim. Başka işleri biliyor muyum? Tarım hakkında da bilgilerim var. Yani gençlere tavsiyem benim yaşlarımdakilere mutlaka başka işlerle de uğraşsınlar, öğrensinler, bilsinler yani. Gelecekte lazım olur. Abi. Bugün de eve geldik. Keçilerimizi sağdık. Davarlarımız da buluşuyor oğlaklarıyla. Bunları katacağız. Ondan sonra biz de eve gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz, yatacağız. Bugün yorucu bir gün oldu. Biraz daha biz dinlenelim artık.
Bunlar Allah'ın izniyle kurbanlık yapacağız. Satışlarımız başlamış bulunmaktadır. İsteyen olursa yardımcı oluruz. Kesimimiz mevcut, dağıtımımız mevcut. Her işimiz vardır. Yani yayla malı diyelim, doğal besleniyor. Yaylada yetiştirilmiş hayvanlarımız. Doğal etli yani, öyle diyeyim sizlere.